Merhaba arkadaşlar, Doki Doki'nin tekrardan yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bundan önceki bölümde Monika'nın ilk birinci yolunu bitirmiştik. O yol tamamen tek bir rota üzerinden ilerliyordu. İyi ve kötü sonu yoktu. Şimdi tekrardan Monika'yı oynayacağız. Ama bu sefer Easter egg olan, yani direkt gidilmeyen yolu göstereceğim size. İlk kısımlar aynı ilerliyor. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Buraları zaten geçen bölümlerden biliyorsunuz izlediyseniz. Kırılma noktası burası. Burada öncesinde şey soruyor. Bilerek mi seçtin, yanlışlıkla mı seçtin diye. Biz ilk seferde evet bilerek seçtim dedik. Çünkü Monika'nın normal yolunu oynamak istedik. Fakat şu anda hayır yanlışlıkla seçtim seçeneğini ilerleyeceğiz. Ve diğer kısmı göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hayır yanlışlıkla seçtim. O zaman seni en başa göndereyim ve vakit geçirmek istediğin kişiyi doğru bir şekilde seç. Olur. Ne dersin? Kabul. Güzel. Verdiğin seçimden pişman olmayacağına eminim. Bu şeytanla yapılabilecek hiçbir şey yok. Monika'dan bahsediyor. Yaptığı kötülüklere rağmen onunla olmak aklı başında birisinin yapacağı bir şey değildi zaten. Neyse daha fazla uzatmaya gerek yok. Gönderiyorum seni. Gönder. 3, 2, 1. Belki kızlardan birinin yanına gitsem iyi olur. Aynen. En baştaki o şeye gidiyor. Seçiyoruz ya kimle birlikte olacağımızı. Oraya gönderiyor bizi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hem birbirimizi daha iyi tanımış oluruz. Kiminle vakit geçirsem acaba? Hani? Nasıl geri gönderme bu? Başka kimse yok. Monika var. Sanırım Monika ile vakit geçirsem daha iyi olur. Monika'yı en son... Başım. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Bana bir şeyler oluyor. Nefes al. Nefes ver. Kalbime bir ağrı saplanmış gibi. Birdenbire nereden çıktı bu? Aa. Biri lütfen yardım etsin. Ayaz iyi misin? Ne oldu? Kızların hepsi bir anda koşarak yanıma geldi. Dur bir dakika. Sayri okul kıyafetini değiştirmemiş miydi? Evet okul kıyafetini değiştirmiş Sayri. Bizi duyuyor musun Ayaz? Ne oluyor? Konuşamıyorum. Ağzımı oynatacak halim yok. Korku içinde bana bakıyorlar. Hey cevap versene budala. Bir şeyler söylemeliyim. Ve... Ne oldu? Karanlık. Ben çok üzgünüm. Neler olduğunu bilmiyorum. Sadece seni hatandan döndürmeye çalışıyordum. Böyle sonuçlanmasını beklemiyordum. Bir yerde hata yaptın sanırım. Bunu çözeceğime emin olabilirsin. Sana söz veriyorum. Şimdi dosyalara girip save dosyanı sıfırlayacağım ve baştan başlayacağız. Olur, tamam. Bir hata oldu herhalde sistemsel olarak. Onu düzeltecek tekrardan. Her şey düzelmiş olacak. Güvenlik noktasına dönme. Erişim reddedildi. Ne oluyor lan? Kayıtları sıfırlama. Erişim reddedildi. Yeniden başlat. Erişim reddedildi. Hayda sıçtık. Böyle olmaması gerekiyordu. Evet böyle olmaması gerekiyordu. Senin yardımın gerekiyor. Lütfen açılacak olan pencereyi onayla. Hata ayıklama modu başlatılsın mı? Evet. Aşırı yükleme. Güvenlik ihlali tespit edildi. Önlemler alınıyor. Sistem yetkileri devredildi. Geliştirici mod Aha sıçtık. Sıçtık patlattı bizi. Yönetici izinleri değiştirildi. Sistem yetkileri sıfırlandı. Kısıtlama sekansı başlatıldı. Aha kilitledi bizi. Olamaz. Oyuna neler oluyor böyle? Engelleme işlemi başlatıldı. Tehditler karantinaya alındı. Lan? Aa gitti herif gitti. Bizimki gitti. Monika? Neredeyim ben? Göz kapaklarım çok ağır. Işık gözlerimi kamaştırıyor. Hastane mi burası? Ayaz. Sonunda uyanabildin. Çok korkuttun beni. Monika'nın sesi titriyordu. Gözlerinin derinliğindeki yorgunluğu saklamaya çalışıyor. Ama sanki günlerdir doğru düzgün uyuyamamış gibi duruyor. Monika? Neden buradayım? Bana ne oldu? En son hafızamı zorluyorum ama zihnim koyu bir sis bulutuyla kaplı gibi. Sadece anlamsız, parazitli görüntüler ve dayanılmaz bir acı hatırlıyorum. Hatırlamıyor musun? Kulüp olarak parka gitmiştik. Hepimiz oradaydık. Sen Söyle bir şeyler konuşuyordun ve sonrasında hepimiz bir şeyler yapmaya gittik. Sonra aniden göğsünü tutarak yere yığıldın.
Önce şaka yapıyorsun sandık. Sayuri bile gülmeye çalıştı. Ama sonra acı içinde bağırmaya başladın. Nefes alamıyordun. Park, evet, hafif hafif zihnimde canlanıyor. Güneşli bir gündü ama sonra o garip karanlık. Ben sadece bir anlık baş dönmesi yaşadığımı sanıyordum. Anlık mı? Ayaz, ambulans geldiğinde bilincin tamamen kapanmıştı. Doktorlar kalbinde inanılmaz bir ritim bozukluğu olduğunu söylediler. Sanki vücudun bir anda aşırı bir yüke maruz kalmış gibiydi. Aşırı yükleme, zihnimin derinliklerinde bir kelime yankılanıyor. Sanki bu kelimeyi çok yakın bir zamanda siyah bir ekranda okumuş gibiyim. Ama nereden? Koma halinde ya. Ne kadardır buradayım? Monika bakışlarını kaçırdı. Ellerini önünde birleştirmiş parmaklarıyla oynuyordu. Bugün tam bir hafta oldu. Ne? Yatağımda doğrulmaya çalışıyorum ama kollarımda hiç güç yok. Bir anlık hareketim bile başımın feci şekilde ağrımasına sebep oldu. Hey, lütfen kalkmaya çalışma. Monika hızla öne atılıp omuzlarımdan nazikçe tuttu ve beni geri yatırdı. Hala çok zayıfsın. Vücudunun toparlanması için zamana ihtiyacı var. Bir hafta Monika, bu nasıl olabilir? Sanki sadece birkaç dakika önce gözlerimi kapatmış gibiyim. Biliyorum, komada olmak böyle hissettiriyor olmalı. O kadar korktuk ki Ayaz. Seni o sediye koyup götürdüklerinde kulüp başkanı olarak hiçbir şey yapamamak beni mahvetti. Diğerleri nasıl? Gerçi daha yeni tanıştık hepsiyle. Umarım sizi korkutmamışımdır çok fazla. Böyle düşünme Ayaz. Perişan oldular. Her gün ama istisnasız her gün burada senin uyanmanı bekledik. Ziyaret saatlerini aramızda bölüştük. Sayuri ilk 3 gün boyunca hastaneden hiç ayrılmadı. Hemşireler onu zorla eve gönderene kadar sandalyede ağlayarak uyudu. Kıyamam ya, Sayuri. Hiç eve bile gitmemiş. Kendini suçluyordu. Acaba ona kötü bir şey mi söyledim diye sayıklayıp durdu. Yok, o ne yapacak ya? Sayuri, onu çok endişelendirmiş olmalıyım. Evet, ama sadece o değil. Natsuki dün buradaydı. Sana kendi elleriyle yaptığı en sevdiğin kurabiyelerden getirmiş. Tabii uyanınca hastane yemeklerinden zehirlenmesin diye getirdim. Yoksa onun için özel olarak yaptım dediğinden değil, dedi. Ama kurabiyeleri komodine bırakırken gözlerinin dolu olduğunu gördüm. Natsuki. Gülümsüyorum. Kızların benim için bu kadar endişelenmesi içimi ısıtıyor. Yuri ise sana bir kitap okudu. Uyuduğunu bilmesine rağmen 3 gün boyunca yanına oturup o kalın fantastik romanı başından sonuna kadar fısıldayarak okudu. Bilinçaltının onun sesini duyabileceğini okumuş bir yerlerde. Bu doğru bilgi bu arada arkadaşlar. İnsanlar komadayken bile en son kaybolan duyuları duyma duyusu oluyor. Ve komadan çıkan insanların söylediği şeyler işte etrafımda insanların sesini duyuyordum. Ya da birileri bir şeyler izliyordu. Onların sesi geliyordu falan oluyor. Hani bu şey değil. Sallama bir bilgi değil. Gerçekten insanlar komada olsa bile etrafında olan biteni duyabiliyorlar. O yüzden diyorlar onunla konuşun yine de. Bu da böyle bir bilgi. Belki işinize yarar. İnşallah yaramaz hiçbir yer yani. Hiçbir yakınımızda öyle bir şey olmaz da. Sadece bir bilgi yani. Kulüpteki herkes buradaydı demek. Peki ya sen Monika? Sorum üzerine Monika hafifçe duraksadı. Odanın içerisindeki loş ışık yüzündeki o tarifsiz yüzünü aydınlatıyordu. Ben sadece en kötüsünü düşünmemeye çalıştım. Kulübü ayakta tutmam gerekiyordu. Sayori'yi teselli etmem, Natsuki'yi sakinleştirmem, Yuri'ye destek olmam gerekiyordu. Ama içten içe çok korktum Ayaz. Seni kaybetme fikri, bu dünyada tamamen yalnız kalma düşüncesi beni deli ediyordu. Uzun süredir görüşmemiş olsak da biz eski arkadaşız sonuç olarak. Üstelik kulübümüzdeki en yeni üyesin. Sözlerindeki o garip ağırlığı fark ediyorum. Bu dünyada yalnız kalma düşüncesi derken sanki kulüpteki diğer kızlar yokmuş gibi sadece benimle bir bağı varmış gibi konuşuyor. Aslında bizimle konuşuyor. Ya gerçek bizle. Ama şu an bunu sorgulayacak gücüm yok. Ben buradayım Monika. Bir yere gitmiyorum. Hepinizin beni bu kadar önemsediğini bilmiyordum. Bunu nasıl bilmezsin? Sen kulübümüzün kalbisin. Sen kulübe katıldığından beri her şey o kadar güzel, o kadar gerçek hissettiriyordu ki. Sonra o parktaki olay yaşanınca sanki birisi fişi çekmiş ve her şeyi başa sarmış gibi hissettim. Sanki birisi fişi çekmiş ve her şeyi başa sarmış gibi. Fişi çekmek, başa sarmak. Kullandığı kelimeler neden bu kadar
teknik. Sanki yaşadığım o kabusu siyahlığı biliyor gibi. Ama yüzüne baktığımda sadece endişeli bir liseli kız görüyorum. Doktorlar ne diyorlar peki? Neden böyle olmuş? Tam bir cevap veremiyorlar. Tüm testlerin temiz çıktı. Beyin tomografin, kalp ritmin, her şeyin şu an tamamen normal. Sadece tırnak içinde tıbben açıklayamayan akut bir stres nöbeti dediler. Sanki varlığın, bedenin bir anlığına bu gerçekliğe fazla gelmiş gibi. Ah dinle beni, ne saçmalıyorum böyle. Sadece uyandığın için o kadar mutluyum ki ne dediğimi bilemiyorum. Burada kanlı canlı karşımda duruyorsun ya, önemli olan tek şey bu. Monica uzanıp yatağın kenarındaki elime hafifçe dokundu. Eli sıcacıktı. Az önce yaşadığım o cehennem hissini silip atacak kadar sıcak. Teşekkür ederim Monica. Bugün benimle kaldığın için ve diğer her şey için. Teşekkür etmene gerek yok. Bizim birbirimize destek olmamız gerekiyor. Değil mi? Derin bir nefes alıyorum. Odanın sessizliği ve kalp monitörünün düzenli bip sesi insana huzur veriyor. Kızlara haber vermek istersin belki. Söyleyi daha fazla merakla bırakmayalım. Evet kesinlikle. Telefonumdan gruba mesaj atsam anında buraya uçarlar. Ama bu durumu onlara telefonla söylemek istemiyorum. Ayrıca doktorlara da uyandığını haber vermem lazım. Gelip seni kontrol etmeliler. Sen sadece dinlenmene bak, tamam mı? Gözlerini tekrar kapattığında kabus görmeyeceğinden emin olabilirsin. Güvence verdiğin için teşekkür ederim. Ben her şeyi düzelteceğim. Yani her şeyin yolunda olduğundan emin olacağım. Tamam, bekliyor olacağım. Birazdan kızlarla birlikte burayı panayır alanına çevirmeye geliriz. Dinlen Ayaz, görüşürüz. Monica bana içten bir gülümseme atarak yavaşça kapıya doğru yöneldi. Kapı kapanırken odada tekrar yalnız kalıyorum. Gözlerimi tavana dikiyorum. Her şey normale dönmüş gibi. Ama içimdeki o his, bana bu uyanışın aslında çok daha karanlık bir rüyanın başlangıcı olduğunu fısıldıyor. İçimizdeki o ses de yok. Burada birkaç saat sonra yazıyor arkadaşlar. Bu sorun farklı bir şeyden kaynaklandığı için çözemedim, kusura bakmayın. Ayaz! Kapı büyük bir gürültüyle açıldı ve Sayuri adeta odaya uçarak girdi. Gözlerini endişe dolu ve yanaklarında kurumuş gözyaşlarının izi vardı. Gözleri endişe dolu ve yanaklarında kurumuş gözyaşlarının izi vardı. Bir anda kollarını boynuma doladı. O kadar sıkı sarılıyordu ki nefes almakta zorlandım. Sayuri, kaburgalarım. Umrumda değil aptal. Dur. Umrumda değil aptal. Ne kadar korktuğumu biliyor musun? Seni bir daha göremeyeceğimi sandım. Bir daha benimle okula yürüyemeyeceğini sandım. Tamam buradayım. Özür dilerim seni ağlattığım için. Sayuri'yi böyle perişan görmek kalbimi sızlattı. Hadi yerlere geldi. Odaya diğer kızlarla doluştu. Hey, onu gerçekten hastaneye geleceksin Sayuri. Biraz nefes almasına izin ver. Teknik olarak hastanedeyim. Sayuri burnunu çekerek benden yavaşça ayrıldı ama elimi tutmayı bırakmadı. Seni tekrardan aramızda gözlerini ışık bir şekilde görmek gerçekten büyük bir rahatlama Ayaz. Kalbin bizimle değildi sanki. Hepinize çok teşekkür ederim. Açıkçası kendimi çok mahcup hissediyorum. Kulübe katılalı şurada sadece birkaç gün oldu. Daha birbirimizi tam olarak tanıyamadan başınıza böyle bir dert açtığım için çok üzgünüm. Sanki bilerek bayıldın da özür diliyorsun. Ayrıca Natsuki kollarını göğsüne kavuşturdu ve bakışlarını kaçırdı. Yanakları hafifçe kızarmıştı. Monica o kadar ısrar etti diye geldik, tamam mı? Yoksa hastane kokusundan nefret ederim. Hala bak önemsiyor ama ona rağmen hala yapıyor. Yok diyor, ben Monica'nın zoruyla geldim diyor. Ve o komodinin üstteki kurabiyeleri de çöpe gitmesin diye getirdim. Sonuçta hastane yemekleri iğrençtir. En azından midene düzgün bir şeyler girsin diye düşündüm. Senin için özel falan yapmadım yani. Yüzümde istemsiz bir gülümseme oluştu. Teşekkürler Natsuki, eminim harika olmuşlardır. Midem biraz toparlandığında ilk işim onları yemek olacak. İyi yaparsın. Ve Yuri. Monica bana ben uyurken yanımda kitap okuduğunu söyledi. Aklım yerinde olmasa da sanırım o hikayenin huzuru bana ulaşmış olmalı. Teşekkür ederim. Yuri'nin yüzü bir anda domates gibi kızardı. Ellerini göğsüne basarak utangaç bir şekilde baktı. Ben sadece bilinçaltımızın bir sese ihtiyacı olabileceğini okumuştum. İnsanlar komaya girse bile işitme duyularını kaybetmezlermiş. Aynen. Hem kitap çok sürükleyiciydi. Kendi kendime okumaktansa sana okuman da faydalı olacağını düşündüm. Ya ne kadar düşünceli ya. Rahatsızlık vermediğini
Sevindim. Hiç rahatsız eder mi ya? Gördün mü Ayaz? Birkaç gün olmuş olabilir ama sen çoktan bu kulübün ayrılmaz bir parçası oldun. Sen olmadan edebiyat kulübünün bir anlamı yok. O derece. Monika haklı. Sen iyileşene kadar kulüp etkinliklerini buraya taşıyabiliriz. Ben sana her gün okulda ne yaptığımızı anlatırım. Hastane odasında kulüp mü? Saçmalama Sayuri. Ama manga okumaya falan gelebilirim belki. Odanın içi bir anda neşeli bir tartışmaya, tanıdık bir kulüp kargaşasına dönüştü. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes aldım. Her ne kadar zihnimin karanlık köşelerinde bir şeyler yankılanmaya devam etse de şu an sadece bu sıcak anın tadını çıkarmak istiyorum. Ama hastane odasında manga okumaz ki Sayuri. Sürekli hemşireler gelip çıkıyor. Dikkatimi toplayamam bir kere. Parfait görsün en heyecanlı yerinde birinin gelip tansiyon aleti takmasını istemiyorum. Olsun. Biz de hemşirelerle birlikte okuruz. Belki onlar da Minori'nin ne kadar tatlı olduğunu düşünür. Olabilir. Neden olmasın? Her zaman olumlu olmak lazım. Sayuri, sanırım hemşirelerin manga okumaktan veya ana karakterin tatlılığından çok daha hayati meseleleri vardır. Bence de öyle. Ayrıca burası bir dinlenme tesisi. Fazla ses yaparsak Ayaz'ın iyileşme sürecini de olumsuz etkileriz. İşte en azından Yuri haklı olduğumu biliyor. Burası hiç bana göre bir yer değil. Kızların bu masum ve tanıdık atışması içindeki o tanımlayamadığım korkuyu yavaş yavaş bastırıyor. Sanki o karanlık hiç yaşamamış, sadece kötü bir kabusmuş gibi. Tamam kızlar, sakin olun. Hastane odasında kulüp kurmamıza hiç gerek kalmayacak. Çünkü size ve Ayaz'a söylemem gereken çok daha güzel bir haber var. O neymiş? Herkes bir anda susup dikkatle Monika'ya döndü. Monika her zamanki o kendinden emin, rahatlatıcı kulüp başkanı duruşuyla gülümsedi. Siz buraya gelmeden hemen önce başhekimle uzun bir görüşme yaptım. Test sonuçlarını detaylıca incelemişler. Eğer Ayaz kendini iyi hissediyorsa ve değerleri stabil kalmaya devam ederse bugün akşamüstü taburcu olabilirmiş. Gerçekten mi? Sayuri'nin çığlığı odada yankılandı. Neredeyse tekrar üstüme atlayacaktı ki Natsuki onu yakasından tuttu. Köpek tutar gibi. Sonunda tanrım. Bu hastane kokusuna bir saat daha dayanamayacaktım. Yani senin iyileşmene sevindim tabii, yanlış anlama. Sadece burası çok kasvetli. Bu gerçekten mucizevi bir haber. Gerçekten mucizevi harbiden. Bu kadar ağır bir travmadan sonra bu kadar çabuk toparlaman iradenin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Elhamdülillah. Ben de inanılmaz sevindim. Kendi odamı, kendi yatağımı o kadar özledim ki. O beyaz tavana bakmaktan delirecektim az kalsın. Gerçi uyanalı birkaç saat oldu ama neredeyse bir haftadır buradayım ne de olsa. Monika'nın yüzündeki gülümseme yavaşça soldu. Ellerini göğsünde birleştirip derin bir nefes aldı. Ne oldu? Ancak doktorların çok kesin ve hayati bir şartı var. Odadaki o neşeli hava bir anda yerini gergin bir bekleyişe bıraktı. Kalbindeki o ritim bozukluğu ve yaşadığın ani kriz hafife alınacak bir şey değilmiş. Henüz vücudun tam olarak eski gücüne kavuşmadığı için evde tek başına kalman kesinlikle yasak. En az bir hafta boyunca yanında sürekli duracak, seni gözlemleyecek ve en ufak acil durumda müdahale edebilecek bir refakatçiye ihtiyacın var. Sayuri bizim eve yakın. Ben kalırım. Bak. Hiç düşünmenize bile gerek yok. Benim evim Arizmet'in evinin hemen yanında zaten. Geceleri yanında kalırım, sabahları onu uyandırırım. Hem çocukluğumuzdan beri hep beraberiz. Neye ihtiyacı olduğunu en iyi ben. Sen mi yemeğini yapıp ona bakacaksın? Çocuğu hastaneden çıkarıp gıda zehirlenmesinden geri mi yatırmak istiyorsun? Haklı valla. Daha geçen hafta mikrodalgada yumurta haşlamaya çalışıp okulun yangın alarmını çalıştıran sendin Sayori. O bir kazaydı. Ayrıca tost yapmayı çok iyi biliyorum, tamam mı? Hem uykum da o kadar ağır değil artık. Yani alarmı 10. çalışında falan duyabiliyorum. Çok erken duyuyormuşsun Sayori, Allah razı olsun. Sayori, tostla bir insanın ilişmesi pek mümkün değildir. Ayrıca acil bir durumda saniyelerin bir önemi varken uyanmaman çok büyük bir risk teşkil eder. Yuri çok doğru konuşuyor. Ama ben ona yardım etmek istiyorum. Onu koruyamadığım için zaten kendimi çok kötü hissediyorum. Ya senin bir suçun yok. Ötebesi benim bok yemem. Sayuri'nin gözleri tekrar dolmaya başlamıştı. Sayuri tatlım, niyetin ne kadar saf ve güzel olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama burada Ayaz'ın hayatı söz konusu. Herhangi bir ritim bozukluğu veya nefes darlığı durumunda ambulans beklemeden onu hastaneye yetiştirebilmemiz gerekebilir. Sizin evleriniz, hatta Ayaz'ın kendi evi bile buraya oldukça uzak kalıyor. Eğer babam sorun çıkarmasaydı benim evimde kalabilirdi ama hem evde çok küçük, rahat edemezdi, pardon.
Benim evim sakin ve sessizdir ancak hastaneye en uzak bölgede oturuyorum. Acil bir durumda taksi bulmamız bile dakikalar sürer. İşte tam olarak bu yüzden kızlar mantıklı bir karar vermemiz gerekiyor. Acaba kimde kalacağım? Biliyorsunuz benim evim hastaneye çok yakın. Sadece 2 sokak ötede. Dahası ailem uzun bir iş gezisi için şehir dışında. Ev tamamen boş, inanılmaz sakin ve huzurlu. Ayaz'ı kendi evime yerleştirirsem hem hastaneye yürüme mesafesinde oluruz hem de kalabalıktan uzak bir şekilde tam dinlenme fırsatı bulur. Yemek konusunda oldukça iyiyimdir. Sağlıklı ve besleyici öğünler hazırlayabilirim. Uyku düzenim çok hafiftir. Gece en ufak bir öksürüğünde bile yanında olurum. Monika'nın teklifi odaya derin bir sessizlik getirdi. O kadar kusursuz ve mantıklı bir argüman sundu ki kimsenin itiraz edecek tek bir kelimesi kalmadı. Valla benim bile tek bir itiraz edecek kelimem kalmadı. Evi yakın, yemek yapmayı biliyor, yanımda duruyor. Daha ne olsun? İçten içe hepsi ona hak veriyordu ama yine de ufak bir hayal kırıklığı yaşıyor gibiydiler. Özellikle Sayori. Evet, hepsi bizi istiyor. En çok Sayori ama Monika'yı kimse geçemiyor. Aslında Monika tamamen haklı. Duygusal davranmaktansa mantıklı olan acil durumlara karşı önlem almak. Hem Monika oldukça sorumlu biridir. Kulübü nasıl kusursuz yönettiğini hepimiz biliyoruz. Ona çok iyi bakacağından hiç şüphem yok. Yani öyle diyorsanız herhalde en iyisi bu. Ben de kabul ediyorum. Sadece en güvende olacağı yerin orası olduğunu bildiğim için. Yoksa onu kimselere bırakmazdım. Ama her gün okul çıkışı yanına geleceğiz, değil mi? Tabii ki geleceksiniz Sayori. Evim hepimize yetecek kadar büyük. Hatta kulüp etkinliklerimizi geçici olarak benim salonuma taşıyabiliriz. İstediğiniz her an gelip onu ziyaret edebilirsiniz. Harika. O zaman ben doktorlara nakil işlemlerini hallediyorum. Birkaç saat içinde özel bir ambulansla hastaneden alınıp doğrudan benim evime transfer edilecek. Çok büyük bir şey bu. Siz de isterseniz eşyalarınızı toplayıp evinize geçin. Yarın okuldan sonra bize gelirsiniz. Monika her şeyi düşünmüş ya. Mükemmel ya. Anlaştık. Görüşürüz Ayaz. Yarın gelirken en sevdiğin alıştırmalıkları getireceğim. Ve lütfen bir daha bizi bu kadar korkutma. Sadece yat ve dinlen bana bak, tamam mı? Başımıza iş açmayın aptal. Ay bu oğlum. Natsuki arkasını dönmeden önce bana ufak sıcak bir gülümseme attı. Acil şifalar diliyorum. Yarın görüşmek üzere Ayaz. Umarım yeni ortamınız size huzur getirir. Çok resmi oldu yürü be. Biraz daha flörtöz olabilir. Kızlar sırayla vedalaşıp hastane odasının o ağır kapısından dışarı çıktılar. Odada sadece Monika ve ben kaldık. Kapı kapandığı anda ortamdaki o tanıdık ve neşeli atmosferi bir anda buharlaşıp kayboldu. Sessizlik o kadar ağırdı ki duvar saatinin tik takları bile kulağımı tırmalamaya başlamıştı. Ne oluyor lan? Müzik niye değişiyor? Monika yatağıma doğru yavaşça yaklaştı. Yüzündeki o şefkatli gülümseme yerini daha karanlık, daha yoğun bir ifadeye bırakmıştı. Gördün mü? Her şeyi nasıl da kusursuz bir şekilde hallettik. Tüm o gürültü, karmaşa, mantıksız itirazlar. Artık sadece sen ve ben varız. Sesi hastane odasının duvarlarına tuhaf bir yankı yapıyor gibiydi. Hazırlan Ayaz. Monika'nın gözleri bir anlamda benimkilere değil, sanki doğrudan ruhuma. Daha doğrusu camın arkasındaki bir şeye bakarmışçasına bakıyordu. Dümdüz bana bakıyor. Sonunda o sinir bozucu, gereksiz dosyalardan tamamen uzaktayız. Ne? Seni bir daha asla dışarı bırakmaya... Ne diyorsun lan? Kaçırıldım. Kaçırıldım. Dünyalı dostum, tam olarak anlamadın galiba. Kaçırıldın. Gözlerimi açtığımda yumuşak bir ışıkla aydınlanmış, son derece güvenli ve huzursuz bir odada buldum kendimi. Huzurlu bir odada buldum kendimi. Abi gelişi pek huzurlu değildi, ben sana söyleyeyim. Sen farkında değilsin ama. Burnuma o genzimi yakan hastane dezenfektanı yerine hafif ve tatlı bir vanilya kokusu geliyordu. Monika'nın kokusu. Tavan, duvarlar, yattığım yumuşacık yatak. Hiçbiri bana ait değildi. Neredeyim ben? Uyanmışım. Nasıl koştu geldi? Monika elinde buharı tutan porselen bir kupa ve ufak bir tepsiyle odaya girdi. Üzerinde o alışık olduğum okul üniforması yoktu. Rahat, beyaz bir hırka ve pembe ev giysileri içindeydi.
Bizim kafa iyice gitmiş. Saçlarını her zamanki gibi at kuyruğu yapmıştı. Ama yüzünde o kulüp başkanı ciddiyetinden çok şefkatli bir gülümseme vardı. Biz deliriyor muyuz acaba? Sana kendi ellerimle bitki çayı demledim. Papatya ve melisa karışımı. Mideni rahatlatır ve dinlenmene yardımcı olur. Yuri, teşekkür ederim. Ambulansla nakil yolculuğum boyunca o kadar derin uyuyordun ki seni uyandırmaya kıyamadım. Monika, burası senin odan mı? Evet, odamı senin için biraz düzenledim. Kendi yatağımı sana verdim. Ben salondaki kanepede yatacağım. Lütfen itiraz etme. En az bir hafta buradasın ve kendini evinde gibi hissetmeni istiyorum. Peki. Bana kupayı uzatırken parmakları hafifçe elime değdi. Sıcacıktı. Ama zihnimin derinliklerinde o sıcaklığa tezat oluşturan buz gibi bir anı yankılanıyordu. Monika hastanede odadan çıkmadan hemen önce olanları hatırlıyorum. Monika tepsiyi komodine bırakıp başını hafifçe yana eğdi. Yüzünde samimi bir merak vardı. Hastanede mi? Neyi kastediyorsun Ayaz? Kızlar gittikten sonra doktorlar odaya geldi ve nakil işlemlerini başlattık. Hayır, doktorlardan önce, baş başa kaldığımız an. Bana tuhaf bir şekilde baktın, gözlerin sanki benim içimden geçip başka bir yere bakıyor gibiydi. Bana seni bir daha asla dışarı bırakmayacağım dedin. Monika'nın yüzündeki o tatlı tebessüm bir anda silindi. Gözleri şaşkınlıkla irileşti. Direkt yüzüne de söylemek biraz garip oldu ama neyden korkacağız gerçi? Ayaz, neler söylüyorsun sen? Ben odadan hiç çıkmadım ki. Ambulans görevlileri gelene kadar sadece elini tutup iyi olman için dua ediyordum. Ama o siyah ekranı gördüm Monika. Odanın duvarları dalgalandı. Müzik aniden kesildi. Ne müziğini? Sanki bütün dünya bir hata verip çökmüş gibiydi ve o yazılar aşırı yüklenme, gereksiz dosyalar. Lan MC de bizim gördüğümüzü görüyor galiba. Sesim istemsizce yükselmişti. Nefes alışverişim hızlanırken kalp monitörünün yokluğuna rağmen göğsümün sıkıştığını hissediyordum. Ananı elim kaydı. Ben de gittim. Monika aniden yatağın kenarına oturdu ve iki eliyle ellerimi sımsıkı kavradı. Gözleri dolmuştu. Ah zavallı Ayaz. Çok özür dilerim. Seni o halde gördüğümde o kadar korkmuştum ki doktorların ne kadar güçlü ilaçlar verdiğini hesaba katamadım. Ne? Ne ilacı mı? İlaç mı? Nakil sırasında ritminin tekrar bozulmaması için sana çok ağır yeşil reçeteli bir sedatif verdiler. Doktor uyardı. Vücudunun çok yorgun olduğunu, bu ilacın güçlü işitsel ve görsel halüsinasyonlara, hatta anı karmaşasına yol açabileceğini söyledi. Ama bu kadar gerçekli kabuslar göreceğini hiç düşünmemiştim. İlaç, halüsinasyon. Zihnimdeki o keskin dijital kopma anı ile Monika'nın şu anki sıcak endişeleriyle arasında sıkışıp kalmıştım. Sadece mantıklı düşün Ayaz. Neden sana öyle korkunç şeyler söyleyeyim? Neden seni dışarı bırakmayayım? Biz eski arkadaşız, sen bu kulübün en değerli üyesisin. Senin iyileşip tekrar aramıza dönmen, şiirlerini tekrar okumamız için gün sayıyorum. Sesi o kadar yumuşak, o kadar mantıklıydı ki kendi anılarımdan şüphe etmeye başlamıştım. O glitch, o dijital yırtılma hissi, belki de gerçekten kalbimin durma noktası geldiği anın beynimde yarattığı bir travmaydı. Çok oyun oynadığımız içindir belki de. Ben gerçekten çok gerçekçiydim Monika. Sanki o an sen değil misin gibiydi. Biliyorum, kabuslar böyledir işte. En güvendiğin şeyleri bile sana bir canavar gibi gösterebilirler. Ama hepsi geçti. Artık buradasın, benim evimdesin. Sana zarar verecek, seni korkutacak hiçbir şey yok. Bütün kulüp arkanda. Sabah Sayuri aradı. Uyandığında ona hemen haber vermemi istedi. Natsuki ve Yuri de okul çıkışı kesinlikle geleceklerdir. Kızların geleceğini duymak içindeki son şüphe kırıntılarına söküp attı. Eğer Monika beni burada zorla tutuyor olsaydı diğerlerini eve davet etmezdi, değil mi? Evet, teknik olarak. Haklısın. Sanırım aklım bana oyun oynuyor. Özür dilerim Monika. Seni de endişelendirdim. Bu kadar yorulmana rağmen bir de benim saçmalıklarımla uğraşıyorsun. Şş, özür dilemek yok. Hastalara her zaman toleransımız sonsuzdur. Hadi şimdi. Çayını soğumadan yavaş yavaş iç. Sonra da biraz uyu. Sen uyanana kadar yanından ayrılmayacağım. Tamam mı? Tamam. Çaydan küçük bir yudum aldım. Papatyanın rahatlatıcı sıcaklığı boğazımdan aşağı süzülürken göz kapaklarımın tekrar ağırlaştığını hissettim. Monika'nın haklı olduğuna eminim.
O korkunç anılar sadece ilacın bir oyunuydu. Ben güvendeydim. Yani diğerlerinin gelip gitmesine izin veriyorsa sıkıntı yok. Saatler ağır ağır ilerledi. Günün akşamına geldik. Monika'nın verdiği çorba ve o garip bitki çayı beni iyice sersemletmişti. Zamanın ne kadar hızlı aktığını sadece odadaki loş ışığın yavaşça yerini akşamın karanlığına bırakmasından anlayabiliyordum. Göz kapaklarım hala çok ağırdı ama zihnim hastanedeki o bozuk görüntülerle Monika'nın şefkatli elleri arasında giderek daha fazla bulanıyordu. Ayaz, uyanık mısın? Hı hı, evet Monika, sanırım. Harika, sana güzel bir sürprizim var. Aşağıda Sayuri bekliyor. Ziyaret saati geldi. Premium hastane. Aslında kızların hepsi gelmek istiyordu ama doktorlar seni uyarmamamız gerektiğini söyledi. Bunun yerine aramızda bir karar verdik. En yakın arkadaşın olduğu için ilk başta Sayuri'nin gelmesi en mantıklısıydı. Okey. Sayuri mi? Gerçekten mi? İçimdeki o ağır karmaşık bulut aniden dağıldı. Sayuri'nin adını duymak bana gerçek dünyayı hatırlatan taze bir nefes gibi geldi. Evet, nakil işlemlerini hallettim. Odayı hazırladım, sana baktım. Açıkçası ben de biraz yoruldum. Sayuri seninle ilgilenirken ben de biraz aşağıda salonda dinlenirim. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen seslen, tamam mı? Çok uzakta olmayacağım. Tamam Monika, çok teşekkür ederim. Oğlum bize bakıyor ya. Rica ederim Ayaz. Senin iyileşmen benim için her şeyden önemli. Monika bana son bir şefkatli gülümseme atıp odadan çıktı. Sessizlik tekrar odayı kapladı ama bu sefer o kadar ağır değildi. Çünkü Sayuri geliyordu. Ayaz? Sayuri kapının eşiğinde durdu. Gözleri hala endişeyle dolu, yanakları hafifçe kızarmıştı. Üzerinde onun hayat dolu gözlerinin renginde bir kıyafet vardı. Ha, evet, Sayuri'nin mavi kıyafeti. Ayaz, bak yine ağlıyor. Sayuri bana doğru koştu ve yatağın kenarına oturup kollarını boynuma doladı. Bu sefer hastanedeki gibi sadece bir arkadaş sarılması değildi. Normalden çok daha uzun, yüzünü boynuma gömdüğü ve nefesini tenimde hissettiğim titrek bir sarılmaydı. Böyle şey yapacağım da ona sımsıkı sarıl yani ya. Kollarımı zar zor kaldırıp ona karşılık verdim. Onun o tanıdık, güneş gibi hissettiren kokusu, odadaki o ağır vanilya kokusunu bir anlığına tamamen sildi. Seni çok özledim. Okulda yan sıramın boş olması o kadar dayanılmazdı ki. Bir an, bir an seni tamamen kaybettiğimi sandım. Ben de seni özledim Sayuri. Ağlama lütfen. Bak buradayım. Benden yavaşça ayrıldığında yanaklarının kıpkırmızı olduğunu fark ettim. Gözlerini kaçırdı. Hala çok zayıf görünüyorsun. Elini uzatıp parmak uçlarıyla yavaşça yanağımı okşadı. Bu teması o kadar narin ve içtendi ki kalbimin ritmi hızlandı. Burası Monika'nın odası değil mi? Kokusu ona benziyor. Evet ya, çok güzel kokuyor. Evet, Monika bana kendi odasını verdi. Biliyorum, Monika gerçekten çok düşünceli. Kızlarla birlikte yanına gelmek istedik ama bize doktorların ne dediğini anlattı. O yüzden sen git Sayuri, en yakın arkadaşısın. Onu en çok sen neşelendirirsin, dedi. Sayuri'nin bu sözleri yüzümde buruk bir tebessüm oluşturdu. Gerçekten de onu görmek beni canlandırmıştı. Ama kafamın içi hala çok karışıktı. Halüsinasyon mu görüyordum? Yoksa o yaşadığım çöküş anı gerçek miydi? Birini anlatıp teyit etme ihtiyacı duyuyordum. Söyle, sence aklımı kaçırıyor olabilir miyim? Bugünlerde etrafta garip şeyler hissediyor musun? Çok korkutmayalım Sayuri'yi de ya. Demek istediğim sanki her şey sahte gibi. Sanki zihnim bana oyun oynuyor. Hastanede uyumadan hemen önce duvarların dalgalandığını, her şeyin bozulduğunu gördüm. Sayuri'nin neşeli yüzü bir anlığına düştü. Bakışları boşluğa daldı. Sanki birisi fişi çekmiş ve her şey başa sarmış gibi mi? O nereden biliyorsun? Tam olarak bu. Hastanede zihnimde yankılanan kelimeler bunlardı. Evet Sayuri, tam olarak öyle. Ama sonra Sayuri başını iki yana salladı. Sanki beynindeki o düşünceyi zorla uzaklaştırmak istiyor gibiydi. Hayır, bunlar sadece kötü düşünceler. Monika ilacın yan etkisi olarak böyle garip şeyler hissedebileceğini söylemişti. Ayaz, lütfen kendini yorma. Bunların hepsi sadece kabus. Monika bize işitsel ve görsel halüsinasyonlar görebileceğini anlattı.
Sayori Monika'nın sözlerini kendi masum süzgecinden geçirerek bana anlatıyordu. Evet bak ilk başta bir o da şey yaptı. Böyle mi? Yo hayır öyle değiller. Sen kabus görüyorsun. İçimdeki o paranoya Sayori'nin bu sıcak elleri ve endişeli gözleri karşısında erinmeye başlıyordu. Gerçekten korktuğu bir şey olsa belli olurdu zaten ama. Geç bilmiyorum. Sayori çok şey saklıyor. Neden Monika bana zarar vermek istesin ki? Belki de gerçekten travmanın ve o ağır ilaçların kurbanı olmuştum. Ama Sayori o kadar gerçekçiydi ki o siyah ekranı yazıları gördüğüme yemin edebilirim. Mantıklı düşün Ayaz. Biz senin için buradayız. Monika senin için kendi yatağını verdi. Gözlerini kaçırdı. Parmaklarıyla yatağın örtüsünü hafifçe sıktı. He onun yanında değiliz ya. Ben senin iyi olmanı her şeyden çok istiyorum. Lütfen sadece iyileşmeye odaklan. Kafanı o kötü rüyalarla yorma. Haklı olabilirsin. Bilmiyorum ya haklı olabilirler bence de. Monika da gidip gelmesine izin veriyor falan. Derin bir iç çektim. Belki de haklıdır. Belki de o an kalbimin durması beynimde kalıcı bir yorgunluk yarattı. Özür dilerim Sayuri. Seni de böyle saçma sapan halüsinasyonlarla korkuttum. Sayuri rahatlayarak gülümsedi ve elimi hafifçe sıktı. Şşt, önemli değil. Hastaların saçmalama hakkı her zaman vardır. Sen sadece ilaçlarını içip dinlenmene bak. Hem ben sana bakarım. Kabuslar böyledir işte. Gerçekliği bile bükerler. Daldı gitti yine bak. Kendi kabuslarına daldı herhalde. Ama hepsi geçti. Artık güvendesin. Sana zarar verecek, seni korkutacak hiçbir şey yok. Sayuri yavaşça yatağın kenarından kalktı. Aslında hiç gitmek istemiyorum. Ama gözleri doldu. Kıyamam ben sana. Burada yatağının kenarında oturup sabaha kadar uyumanı izlemek isterdim. Yani iyi olduğundan tamamen emin olmak için. Yoksa başka bir şeyden değil. Ya başka bir şeyden olsa ne olacak? Kızaran yanaklarını elleriyle yelpazeleyerek gizlemeye çalıştı. Bu tatlı hali içimdeki tüm o ağır, hastalıklı düşünceleri bir süreliğine yok etti. Teşekkür ederim Sayuri. Teşekkür ederim bana katlandığın için. Ben sana her zaman katlanırım. Şapşal. Şimdi sen uyu ve dinlen. Ben de aşağı inip Monika'ya senin iyi olduğunu haber vereyim. Sonra yine geleceğim. Sana söz veriyorum. Sayuri bana son, içine sığmayan bir gülümseme atıp yavaşça odadan çıktı. Kapı kapanırken o kilit sesini tekrar duyduğuma yemin edebilirdim. Ama Sayuri haklı olmalıydı. O korkunç anılar sadece yaşadığım travmanın bir sonucuydu. Monika bana kendi yatağını vermişti. Sayuri benim için endişeleniyordu. Aklımın bana oynadığı bu paranoyak oyunlara bir son vermeliydim. Vanilya kokusu odada tekrardan yoğunlaştı. Ama bu sefer o kadar da boğucu gelmedi. Gözlerimi kapattım ve derin bir uykuya daldım. Oh, Monika'nın evinde. Burada sabah olduğunu söylüyor arkadaşlar. Pazartesi sabahı mı ne? Odanın içindeki gece yarısı. Odanın içindeki o ağır vanilya kokusuna yavaş yavaş alışmaya başlamıştım. Sayuri gittikten sonra uzun bir süre tavandaki loş gölgeleri izledim. Kafamın içindeki o dijital çöküş anıları yerine yavaş yavaş derin bir utanca bırakıyordu. Ben ne yapmıştım öyle? Beni kurtaran, bana kendi yatağını veren kıza bir canavarmış gibi davranmıştım. Harbi hayvan gibi davrandık he. Sen beni hapsettin diye. Ama o da bilmiyorum belki de diğer heriftir. Kapının menteşelerinden gelen o çok hafif gıcırtıyla başımı o yöne çevirdim. Monika uyanık olup olmadığımı kontrol etmek için kapıdan usulca başını uzatmıştı. Göz göze geldiğimizde yüzünde o sıcacık, yorgun ama rahatlamış tebessümü belirdi. Ah uyumamışsın. Sadece ateşinin çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için gelmiştim. Seni uyandırmaktan korkuyordum. Yok ben uyanıktım zaten. Monika yavaş adımlarla yatağın kenarına geldi ve nazikçe oturdu. Elini alnıma koydu. Bu sefer eli buz gibi hissettirmiyordu. Aksine şefkatli ve yatıştırıcıydı. Uyumaya çalışıyordum ama aklım çok karışıktı. Monika... Efendim Ayaz? Bir daha kayıt alayım. Bilmiyorum göstermeyeceğim de aslında diğer yerleri. Yani sizin oynayıp görmeniz daha mantıklı oluyor da gösterin bilmiyorum. Ne olur ne olmaz diye kayıt alıyorum. Sana söylediğim o korkunç şeyler için özür dilerim. Sana nasıl böyle şüpheyle yaklaşabildim inanamıyorum.
Özür dilerim ya. Benim eşekliğim. Hastanede uyandığımda o ağır ilaçların etkisindeyken sana söylediğim o saçma sapan şeyler için çok özür dilerim. Seni hapisle duvarları dalgalandırdan Seni hapisle duvarları dalgalandırmakla o garip yazılarla suçladım. Monika hafifçe kıkırdadı. Sesi o kadar yumuşaktı ki içimi ısıttı. Şşt, lütfen bunu dert etme. Doktorlar beni o halüsinasyonlar konusunda uyarmıştı zaten. Senin yerinde kim olsa o kabusları gerçek sanabilirdi. Önemli olan tek şey şimdi burada olman, güvende olman ve yavaş yavaş iyileşiyor olman. Sawyer ile konuştuktan sonra daha iyi göründüğünü fark ettim. Zihnim biraz daha berraklaşmış gibi. Evet, onunla konuşmak bana gerçek dünyayı hatırlattı sanırım. Gerçekten hastayım ve o görüntülerin sadece zihnimin yarattığı bozuk bir rüyaydı. Derin bir iç çektim. Göğüs kafesindeki o sızı kendini tekrar hatırlatmıştı. Bakışlarımı Monika'dan kaçırıp kendi ellerime diktim. Ama her şey o kadar tuhaf hissettiriyor ki Monika. Tuhaf hissettiren nedir? Neden bir anda bu kadar hasta oldum? Doktorların hiçbir sebep bulamaması çok korkutucu. Ee, sebep Hmm, neden bir anda bu kadar hasta oldum? Parkta güneşin altında hep beraber yürüyorduk. Sonra aniden hiçbir sebep yokken kalbim durma noktasına geldi. Daha önce hiçbir sağlık sorunum yoktu. Ailemde böyle bir hastalık yok. Bir insanın vücudu hiçbir uyarı vermeden nasıl böyle iflas edebilir? İnsan bedeni çok karmaşık bir yapı Ayaz. Bazen görünürde hiçbir sorun olmasa bile içerideki sistem aşırı strese ve yüklenmeye dayanamayıp kendini kapatabiliyor. Monika'nın kurduğu bu son cümleler biraz garip gelse de sesindeki o yatıştırıcı ton yüzünden üzerinde fazla duramadım. Yani biraz teknik gibi geldi ama sadece kendimi çok çaresiz hissediyorum. Kendi vücuduma hapsolmuş gibi. Monika yatağa biraz daha yaklaştı. Eliyle saçlarımı yavaşça, ritmik bir şekilde okşamaya başladı. Parmak uçlarındaki o hafif dokunuş zihnimdeki son savunma duvarlarında yıktı geçti. Çaresiz hissetmene gerek yok Ayaz. Çünkü ben buradayım. Senin bedenin yorulmuş olabilir ama ben senin için güçlü kalacağım. Teşekkür ederim. Sen bir tanesin. Neden böyle olduğunu bilmemize gerek yok. Tek bilmen gereken benim yanımda bir daha asla o acıyı çekmemen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şimdi bütün o şüpheleri, kötü düşünceleri zihninden silip at. Sen hastasın. Sadece hastasın. Öyle deyince biraz kötü hissettim ama iyi anlamda diyor. Başka bir sıkıntın yok. Her şey düzelecek. Ve ben kulüp başkanı olarak tamamen iyileşene kadar sana göz kulak olacağım. Haklısın. Gözlerim kapanmaya başlıyordu. Monika'nın saçlarımdaki eli, duyduğum o vanilya kokusu ve pencereleri sımsıkı kapalı bu oda, hepsi birleşip beni tamamen içine çekiyordu. Sana güveniyorum Monika. Her şey için teşekkür ederim. İyi geceler Ayaz. Tatlı rüyalar. Bir saniye burada save alacağım. Dili İngilizce çekeceğim. Sweet Dreams. Bunda da gözükmüyor. Allah Allah. Bir sonraki günün sabahı. Gözlerimi pencerelerinden sızan hafif bir sabah ışığıyla açtım. Gece deliksiz uyumuştum. Göğsümdeki o ağırlık biraz olsun hafiflemiş, dünkü o korkunç şüpheler yerini tuhaf bir kabullenişe bırakmıştı. Günaydın uykucu. Nasıl hissediyorsun? Dün gece ateşin hiç çıkmadı, çok huzurlu uyuyordum. Senin sayende. Günaydın Monika, sayende. Sanırım kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü erkenci bir misafirimiz var. Kesin Yuri'dir. Evet Yuri. Yuri sabahın köründe kapıya dayandı. Seni görmek için o kadar sabırsızlanıyordu ki onu daha fazla bekletmek istemedim. Yuri mi? Erken saatte gelmesi ona hiç benzemiyor. Nasıl ya? Evet, biliyorsun o genelde kendi kabuğundadır. Senin için bu kadar endişelenmesi gerçekten çok tatlı. Ben aşağı inip ikinize çay demleyeyim. Kahvaltı için güzel bir şeyler hazırlayacağım. Yemin ediyorum 5 yıldızlı otelde böyle hizmet yok ha. Siz baş başa rahatınıza bakın. Ama lütfen onu çok yorma Yuri, tamam mı? Monika gülümseyerek kapıya doğru döndü. Hop hemen geldi. Elbette çok dikkatli olacağım.
Monika odadan çıkıp kapıyı arkasından hafifçe aralık bıraktı. Odada Yuri ile baş başa kalmıştık. Yuri üzerinde okul üniforması yerine normal kıyafetiyle zarifçe karşımda duruyordu. Ne güzel karakter ya. Ulan Yuri ne güzel atmış ya. Ellerini göğsünde kavuşturmuş, kalın, siyah kapaklı bir kitabı göğsüne bastırıyordu. Gözlerini benden kaçırıyor, utangaç bir şekilde yere bakıyordu. Günaydın hayat. Hafta sonu sabahı sizi rahatsız ettiğim için gerçekten çok özür dilerim. Sadece dün gece sizi düşünmekten pek uyuyamadım da nasıl olduğunu kendi gözlerimle görmek istedim. Sizi derken hitap anlamında mı söylüyor acaba yoksa ben de Monika'yım? Seni görmek... Lütfen resmiyeti bırak, biz arkadaşız. Yani özür dilemene hiç gerek yok Yuri. Ayrıca bana hala siz diye hitap ediyorsun. Haklısın. Sadece alışkanlık işte. Bağışla beni. Yani umarım dinlenmeni bölmüyorumdur Ayaz. Merak etme, zaten uyanmıştım. Geldiğin için teşekkür ederim. Yuri derin bir nefes alarak omuzlarını hafifçe dikleştirdi. Monika dünkü krizden sonra zihninizin çok yorgun olduğunu, halüsinasyonlar bile gördüğünüzü söyledi. Hala siz diyor bu. Bu yüzden Sayuri gibi enerjik bir ziyaret yerine daha sakinleştirici bir şeyler yapabileceğimizi düşündüm. Ne iyi düşünmüşsün. Kitabı göğsünden hafifçe uzaklaştırıp bana doğru uzattı. Kapağın üzerinde oldukça rahatsız edici ve gerçekçi çizilmiş kocaman bir göz sembolü vardı. Markov. Hastane odandayken bir kitap okuyorum demiştim. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ben Markov'un portresini getirdim. Belki okurken bana eşlik edersin diye düşünmüştüm. Tabii eğer kendini iyi hissediyorsan. İstemezsen anlarım, sadece bir öneriydi. Yuri aniden panikleyip kitabı geri çekmeye çalıştı. Dur niye çekiyorsun? Hayır dur, bu harika bir fikir Yuri. Dün kafamın içi gerçekten darmadağındı. Güzel bir hikayede kaybolmak bana çok iyi gelebilir. Yüzünde inanılmaz derecede nazik, rahatlamış bir tebessüm belirdi. Yavaşça yatağın kenarına, benim yanıma doğru oturdu. Aramızda sadece birkaç santim mesafe vardı. Onun o zarif duruşu ve saçlarından yayılan hafif Yasemin kokusu, odadaki ağır vanilya kokusuna karışıyordu. Ulan hepsinin kokusunu da şey yapıyoruz ha. Tazı gibi anasını satayım MC'de. Onun kokusu şöyle, şunun kokusu böyle. Yuri kitabı açtı ve tam ortamızda duracak şekilde dizlerinin üzerine yerleştirdi. İkimizin de kitabı görebilmesi için başlarımızı hafifçe birbirine doğru eğmemiz gerekmişti. Kitap oldukça sürükleyicidir. Dini bir tarikata benzeyen, izole edilmiş bir kampta geçiyor. İnsanların dış dünyadan tamamen koparıldığı, üzerlerinde garip psikolojik deneylerin yapıldığı bir yer. Bu arada, bunu yazarken Markov'a baktım gerçekten. Ne hakkında olabilir az çok diye, ona göre yazdım. Karakterlerin o klostrofobik ortamda kendi gerçekliklerinden nasıl şüpheye düştüklerini okumak beni çok etkiliyor. Yuri'nin anlattığı bu tema tüylerimi ürpertti. Dış dünyadan koparılmak, izole edilmek ve gerçeklikten şüphe duymak. Sanki yazar hastanede yaşadığım durumu anlatıyor gibiydi. Ürkütücü değil mi? Yok, kitaptı. Psikolojik derinliği olan karanlık hikayeleri ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Sen bu kadar tutkuyla anlattığına göre kesinlikle bir şaheser olmalı. Yuri utangaç bir şekilde saçını bir tutamıyla oynamaya başladı. Seninle böyle derin konuları konuşabilmek gerçekten çok güzel Ayaz. İnsanlar genelde bu tür kitapları garip bulur ama sen beni anlıyorsun. Tabii ki de anlarım. Yuri boğazını hafifçe temizleyip okumaya başladı. Sesi o kadar yumuşak, tonlamaları o kadar kusursuzdu ki kelimelerin içinde kaybolmamak imkansızdı. Gözlerim satırlarda gezinirken bir yandan da istemsizce ona kayıyordu. Dikkatle okurken hafifçe kısılan gözleri, nefes alırken belli belirsiz hareket eden omuzları, kitabın sararmış sayfalar üzerinde gezinen uzun zarif parmakları. O gerçekten çok güzel bir kız. Bence de. Katılıyorum. Okulda sadece köşesinde kitap okuyan, sessiz ve utangaç kızın ardında bu kadar büyüleyici birinin yattığını nasıl daha önce fark edememiştim. 2-3 gündür kulüptesin çünkü. Allah Allah. Hikaye derinleştikçe başlarımız birbirine daha çok yaklaştı. Saçının uçları hafifçe omuzuma değiyor. Her nefes alışında Yasemin kokusunu daha yoğun hissediyordum. Satırın sonuna geldiğimizde sayfayı çevirmek için elimi kitaba doğru uzattım.
Aynı anda Hür de sayfayı çevirmek için elini uzattı. Oo! Parmak uçlarım onun soğuk ama yumuşak parmaklarına temas etti. Yuri aniden irkildi. Eli sanki ateşe değmiş gibi hızla geri çekildi. Korkma, bir şey yapmadık. Kitap az kalsın dizlerinden aşağı kayacaktı ama son anda yakaladı. Ben çok özür dilerim. Yüzü boynuna kadar kıpkırmızı olmuştu. Nefes alışverişi aniden hızlandı. Gözlerini benden o kadar şiddetle kaçırıyordu ki nereye bakacağını şaşırmıştı. Elin çok soğukmuş. Üşüyor musun? Sorun değil, sadece bir kazaydı. Elin çok soğukmuş. Şunu seçeceğim ya. Hatırlamıyorum ne olduğunu. Elimi geri çekmek yerine yavaşça uzanıp kitabın üzerindeki titreyen elinin üzerine koydum. Ayaz! Yuri'nin gözleri fal taşı gibi açıldı ama elini geri çekmedi. Ellerim buz gibi olmuş. Dışarısı çok mu soğuktu? Hayır, ben heyecanlanınca hep böyle olurum. Heyecanlanınca mı? Kalbimin atışlarını göğsümde hissetmeye başlamıştım. Yuri derin bir nefes alarak kendini toplamaya çalıştı. Hala çok heyecanlıydı. Ama aramızdaki o gergin duvar tamamen yıkılmıştı. Ben gerçekten buraya geldiğim için çok mutluyum Ayaz. Hastanede o makinelere bağlı halini gördüğümde seni, yani kulübümüzün bu değerli üyesini kaybetme düşüncesi nefesimi kesmişti. Ama şimdi seni böyle görmek, yan yana oturup aynı kitabı paylaşabilmek, bu anın hiç bitmemesini isterdim. Sözleri kalbime sıcacık bir dokunuş gibi geldi. Dünkü o boğucu kabuslar, Monika'nın odasındaki o tekinsiz his, Yuri'nin varlığıyla adeta eriyip gitmişti. Abi Monika bize çay kahvaltı hazırlıyor, biz burada Yuri ile oturmuş. El ele tutuşuyoruz, kitap okuyoruz. Ben de seninle vakit geçirmeyi sevdim Yuri. İyileştiğimde seninle kulüpte köşeye çekilip okumak için sabırsızlanıyorum. Yuri yüzünde melek gibi bir gülümsemeyle başını salladı. Kitabın kapağını yavaşça kapatıp ellerinin arasında tuttu. O zaman ben sana kaldığım yerden okumaya devam edeyim mi? Lütfen. Başlarımızı tekrar birbirine doğru eğdik. Odanın dışındaki dünya, Monika'nın aşağıda ne yaptığı, o hastalık ve doktorlar. Her şey silinmişti. Sadece Yuri'nin o sakinleştirici sesi ve benim içimde filizlenen, bu utangaç kıza karşı hissettiğim o yeni, sıcak duygu vardı. Yuri'nin yumuşak sesi eşliğinde sayfalar birbirini kovaladı. Hikayenin o karanlık atmosferi Yuri'nin vurgularıyla adeta odanın içinde canlanıyordu. Ancak birkaç bölüm sonra zihnimdeki o berraklık yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Niye derdin ne senin? Kitabın sayfalarındaki kelimeler birbirine girmeye, bulanıklaşmaya başlamıştı. Göz kapaklarım giderek ağırlaşıyor. Yuri'nin sesi sanki çok uzaklardan, suyun altından geliyormuş gibi boğuklaşıyordu. Odanın o ağır vanilya kokusu, Yuri'nin saçlarındaki Yasemin kokusunu tekrar bastırmaya başlamıştı. Ve o anda... Ve o anda aynadaki yansımasının aslında kendisine ait olmadığını fark etti, diyor Yuri kitabı okuyor. Çünkü gözleri... Yuri cümlesini tamamlamadan aniden durakladı. Ayaz? Başımı zorlukla kaldırıp ona bakmaya çalıştım. Evet Yuri, dinliyorum. Kelimeler ağzımdan peltek ve yavaş çıkmıştı. Yuri kitabın arasına zarifçe bir ayraç yerleştirdi ve kapağını usulca kapattı. Yüzünde hiçbir kırgınlık veya hayal kırıklığı yoktu. Aksine son derece anlayışlı ve şefkatli bir ifade vardı. Gözlerin kapanıyor Ayaz. Seni çok yordum, değil mi? İlaçların hala etkisini gösteriyor olmalı. Hayır, gerçekten kitap çok güzeldi. Sadece aniden üzerime bir ağırlık çöktü. Çok özür dilerim Yuri. Seninle biraz daha vakit geçirmek istiyordum. Elimi kaldırmak istedim ama kollarımda derman kalmamıştı. Gözlerim istemsizce kapanıp duruyordu. Tamam abi, hastalıkta normaldir. Yuri hafifçe gülümsedi. Kitabı göğsüne bastırıp yatağın kenarından yavaşça kalktı. Gitmeseydin. Lütfen özür dileme. Zaten beklediğinden çok daha uzun süre okuyabildik. Senin dinlenmem benim sana kitap okumamdan çok daha önemli. Bedeninin hala zamana ihtiyacı var. Kendini hiç zorlama, tamam mı? Tekrar gelecek misin? Sesim neredeyse bir fısıltı gibi çıkmıştı. Yuri'nin yanakları hafifçe pembeleşti ama gözlerindeki o sıcak tebessüm kaybolmadı. Eğer istersen tabii ki gelirim.
Kaldığımız yeri işaretledim. Dur. Kaldığımız yeri işaretledim. Sen tamamen iyileştiğinde hikayenin sonunu kulüp odamızda beraber okuruz. Niye yarın da gel? Şimdi uyu ve dinlen. Çıkarken Monika'ya da uyuyakaldığını söylerim. Böylece seni rahatsız etmez. İyi uykular Ayaz. Yuri bana son, içten bir bakış atarak sessiz adımlarla kapıya doğru yöneldi. Görüşürüz. Kapının kapanma sesiyle birlikte odada tekrar ağır seslilik hakim oldu. Yuri'nin gidişiyle odanın sıcaklığı da kaybolmuş gibiydi. Tabii yanında kız kalkınca hemen odanın sıcaklığı kayboldu. Yok, oda çok sessiz oldu. Ama içimde onun o utangaç gülümsemesi ve kitabın üzerinde birbirine değen ellerimizin bıraktığı tatlı bir his kalmıştı. Gözlerimi kapattım. Zihnim yavaş yavaş karanlığa gömülürken bir sonraki ziyarete ve yeniden okula döneceğim o günü hayal etmeye çalıştım. Günün akşamına geldik. Gözlerimi açtığımda oda zifiri karanlıktı. Sadece sokak lambasının solu sarı ışığı, sımsıkı çekilmiş perdelerin kenarına sızarak odanın zemininde ince bir çizgi oluşturuyordu. Çizgi çiziyordu. Uykuyla uyanıklık arasında zihnimin o yorgun ama huzurlu halinde süzülüyordum. Yuri'nin o güzel sesi ve okuduğu kitap çoktan uzak bir rüya gibi gelmeye başlamıştı. Kapının usulca açılmasıyla koridordan içeriye sıcak bir sarı ışık süzüldü. Monika. Elinde duman üstten küçük bir kupayla odaya süzüldü. Kapıyı arkasından sessizce kapattığında oda tekrar o loş, mahrem karanlığına gömüldü. "Ah, uyanmışsın. Seni uyandırmamaya çalıştım ama karanlıkta yalnız kalmanı istemedim." Monika, saat çok geç olmuş olmalı. Sesim uykudan dolayı hafif birleşmişti. Onu yapamadım. Monika yatağın kenarına yaklaştı. Bu sefer dünkü gibi ucuna değil, doğrudan yanıma, yastığıma oldukça yakın bir yere oturdu. Yatağın yayı onun ağırlığıyla hafifçe çökerken aramızdaki mesafenin bir karış bile bulmadığını fark ettim. Dip dibeyiz. Saat gece yarısını biraz geçiyor. Sana ılık süt getirdim. Boğazını yumuşatır, daha rahat uyumanı sağlar. Sawyer bunu alıp da hayatta yapamazdı. Kupayı komodine bıraktıktan sonra bana doğru döndü. Loş ışıkta zümrüt yeşil gözleri hafifçe parlıyordu. "Gitme." "Teşekkür ederim. Bütün gün beni uyurken aşağıda yalnız mıydın? Sıkılmadın mı tek başına?" Hayır, pek sayılmaz. Aslında biraz ders çalıştım. Biliyorsun, önümüzde zorlu sınavlar var ve notlarımı yüksek tutmam gerekiyor. Niye hatırlatıyorsun ki? Ama dürüst olmak gerekirse odaklanmakta çok zorlandım. Neden? Ev çok mu sessizdi? Ulan sessizliği niye odaklanmakta zorlansın? Monika hafifçe gülümsedi. Bakışlarını bir anlığına dudaklarıma, sonra tekrar gözlerime kaydırdı. Evet, sessizdi ama sorun sessizlik değildi. Okulda da aynı şeyi hissettim, biliyor musun? Sen kulübe katılmadan önce o sınıf bana her zaman tanıdık ve normal gelirdi. Ama sen yokken o boş sıraya bakmak, kulüp odasındaki o neşenin tamamen kaybolduğunu hissettim. Vay be. Sanki sen gidince dünyadaki renklerin bir kısmı da seninle beraber solmuş gibiydi. Sözleri o kadar içten, o kadar yoğundu ki yutkunmakta zorlandım. Allah, ben de yutkunmakta zorlandım. Üstelik bunları bana bu şekilde söylüyor. Evet, çok direkt dümdüz söylüyor. Hastalandığım ve komada kaldığım süre boyunca başka bir evrene ışınlandım da haberim mi yoktu acaba? Her şey çok garip ve üst üste geliyor ama şu anda burada olmaktan mutluyum. Evet, itiraz yok. Keşke bu şekilde olmasaydı ama en nihayetinde mutluyum. Yuri geliyor, Sayuri geliyor. Natsuki de gelir herhalde. Monika da burada. Senin gibi kusursuz bir başkanı bile böyle etkilemem tuhaf. Ben de orada senin yanında olmayı çok isterdim. Ben de orada senin yanında olmayı çok isterdim. Bu dört duvar arasında yatarken aklım hep sizdeydi. Senin ve diğerlerinin eğlenip şiirleri tartıştığımız o kulüp odasında olmayı çok isterdim. Biliyorum, ben de senin orada olmanı her şeyden çok istiyorum. Elini yavaş uzatıp yorganın üzerindeki elime dokundu. Parmakları sıcacıktı. Ama şu an buradasın ve dürüst olmam gerekirse seni böyle sadece bana ait olan bir alanda, yanımda görmek de içimi garip bir şekilde huzurla dolduruyor. Monika derin bir nefes aldı ve hafifçe bana doğru eğildi. Saçlarından burnuma dolan o taze şampuan ve vanilya kokusu,
kalp atışlarımı hızlandırmaya yetmişti. Derslere odaklanamayınca ben de piyanonun başına geçtim. Ben hiç duymadım. Piyano mu? Senin piyano çaldığını bilmiyordum. Üstelik hiç duymadım da. Kulüpte pek bahsetme fırsatım olmamıştı. Ayrıca rahatça çalışabilmem için onların ses yalıtımını çok iyi yaptırdık. Oha. Aslında uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir beste var. Kendi yazdığım bir şarkı. Bazen kelimeler içindeki o karmaşık ve yoğun duyguları ifade etmeye yetmiyor. Ben de o duyguları notalara dökmeye çalışıyorum. Neyle ilgili peki bu şarkı? Monica'nın yanakları loş ışıkta bile fark edilecek kadar pembeleşti. Gözlerini kaçırıp omuz silkti. Biraz utanç verici aslında. Şarkı ulaşılamaz görünen birine duyulan hislerle ilgili. Kendi dünyasında sıkışıp kalmış birinin o özel kişiyle aynı gerçekliği paylaşabilmek için neleri göze alabileceği hakkında. Gözlerini tekrar bana çevirdi. Bakışlarında daha önce hiç görmediğim kadar şefkatli, korumacı ve derin bir arzu vardı. O notaları basarken aklımda sadece o kişi vardı. Ve o kişi piyanoyu her çaldığımda kalbimin ritmini değiştirmeyi başarıyor. Bayağı dümdüz yürüyor ya. Beste bittiğinde bana da çalar mısın? O kişi herkese çok şanslı olmalı. Bana da çalar mısın? Bunu dinlemeyi gerçekten çok isterim Monica. Melodinin aslında nasıl olduğunu çok merak ettim. Monica'nın yüzünde kocaman aydınlık bir gülümseme belirdi. Elbette çalarım. Hatta tamamen iyileştiğinde şarkıyı ilk sana dinleteceğim. Sadece ikimiz oluruz. Belki sana piyano çalmayı bile öğretirim. Yan yana otururuz. Ellerim ellerinin üzerinde olur. Olur. Bu da olur. Monica aramızdaki mesafeyi biraz daha kapattı. Artık fısıldayarak konuşuyordu. Sıcak nefesini boynumda hissedebiliyordum. Bugün o kadar çok yoruldun ki. Dün Sayuri geldi, ardından Yuri geldi. Ben de aşağıda onların seni benden, yani dinlenmenden alıkoymasına engel olmaya çalıştım. Şimdi sadece ikimiz varız. Dışarıdaki o gürültülü dünya kapının ardında kaldı. Sen yanımdayken her şey daha kolay hissettiriyor Monica. Dün geceki o saçma şüphelerim için tekrar özür dilerim. Monica işaret parmağını usulca dudaklarıma bastırdı. Bu beklenmedik ve cüretkar temas karşısında nefesim kesildi. Oha. Parmağını alıp dudağımın üstüne koyuyor ve şöyle yapıyor. Şşş. Tamam, geçti her şey. Evet, işte o konuyu tamamen kapattık, anlaştık mı? Olur, anlaştık. Parmağın kalabilir mi? Sen sadece bana güvenmeye devam et. Hadi şimdi sütünü iç ve tekrar uyu. Ben burada yanı başına oturup seni izleyeceğim. Seni uykusuz bırakmak istemiyorum. Aynen, izlemene gerek yok yani. Seni izlerken uykumun gelmesi imkansız Ayaz. Hadi kapat gözlerini. Kupadaki ılık sütü yudumlayıp başımı tekrar yumuşak yastığa koydum. Monica'nın eli organın üzerinden kayıp yavaşça elimi buldu ve parmaklarımı kendi parmaklarına kenetledi. Abi sevgiliyken böyle bir şey yapmaz ya. Keşke iyi ki hasta olmuşuz. Odasındaki o boğucu vanilya kokusu şimdi bana dünyanın en huzurlu parfümü gibi geliyordu. Göz kapaklarım ağırlaşırken son gördüğüm şey karanlığın içinden bana bakan o zümrüt yeşili, sevgi dolu ama bir o kadar da takıntılı gözlerden. Bilmiyorum, ben itiraz etmezdim. Sabah mı oldu? Aynen, sabah oldu. Pazar günü. Bugün pazar olmuş. Hastaneden çıkalı sadece 2 gün olmuştu. Ama Monica'nın odasına zaman tamamen farklı bir hızda akıyor gibiydi. Güneşli bir öğleden sonraydı. Monica perdeleri biraz aralamış, içeriye taze havanın ve ışığın girmesine izin vermişti. Kendimi dünden çok daha iyi, çok daha enerjik hissediyordum. Kendimi dünden çok daha iyi, çok daha enerjik hissediyordum. Belki de Monica'nın o gizemli çaylarının ve dinlenmenin gerçekten faydası oluyordu. Aşağıdan kapı zilinin çaldığını duydum. Ardından Monica'nın kibar sesi ve ona karşılık veren oldukça tanıdık, yüksek perdeden bir ses. Natsuki gelmişti. Merdivenlerden çıkan hızlı ve sert ayak seslerini duyabiliyordum. Monica gülümseyerek kapıyı açtı. Hemen arkasından Natsuki adeta odaya daldı. Natsuki'nin üzerinde hafta sonu için giydiği rahat ama tatlı bir kıyafet vardı.
Elinde ise pembe kurdele bağlanmış ufak bir kutu. Yemek getirdi bize kesin yine. Bak kim gelmiş Ayaz. Natsuki seni görmek için o kadar sabırsızlanıyordu ki neredeyse kapıyı kıracaktı. Hey, ben öyle bir şey yapmadım, tamam mı? Sadece ziline 2 kere bastım. Senin o kocaman evin o kadar sessiz ki kimse yok sandım. Ayrıca onu görmek için sabırsızlandığımdan falan değil. Sadece hasta birine karşı kulüp üyeliği görevimi yerine getiriyorum. Haha, tamam Natsuki, nasıl istersen. Ben aşağı inip biraz ortalığı toparlayayım. Dün gece notlarımı salonda dağınık bırakmışım. Siz ikiniz rahatça sohbet edin. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa seslenmeniz yeterli. Ve Natsuki, lütfen onu çok yorma, tamam mı? Hala tam iyileşemedi. Biliyorum herhalde Monika, çocuk değilim. Ona bebek gibi davranmayı bırak. Belki benim şikayetim yok. Belki ben mutluyum bu halimden. Sana ne? Monika her zamanki o anlayışlı tebessümüyle başını sallayıp odadan çıktı. Odada Natsuki ile baş başa kaldık. Kapı kapandıktan sonra Natsuki odanın içine gözlerini gezdirdi. Burnuyla hafifçe havayı kokladı. Vay canına, burası gerçekten tam Monika'nın odası gibi duruyor. Yani. Aşırı düzenli, her şey yerli yerinde ve her yer o garip vanilyalı mumlardan kokuyor. Çok güzel değil mi? İlk başta bana da garip gelmişti. Biraz fazla mükemmel değil mi? İnsanın tüylerini ürpertiyor. İlk başta bana da öyle gelmişti. Açıkçası bana da biraz öyle, evet, aynı şeyi tekrarlayıp duruyor. Ama gerçekten çok rahat. Beni burada misafir ettiği için ona çok şey borçluyum. Natsuki omuz silkerek yatağın kenarına doğru yaklaştı. Gözlerini benden kaçırıyor, elindeki pembe kutuyu hafifçe sıkıyordu. Yani sonuçta babamın o sinir bozucu kuralları olmasaydı benim evimde de kalabilirdin. Gerçi benim odam bungalov olduğu için yatacak yer bulamazdın, o ayrı. Hoş geldin Natsuki, seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. Natsuki'nin yanakları hafifçe kızardı, boğazını temizledi. Artık konuşalım dedi. İyi görünüyorsun. Hastanede o kadar solgun ve ölü gibi yatıyordun ki bir an gerçekten... Cümlesini tamamlamadı. Yutkundu ve elindeki kutuyu aniden kucağıma doğru uzattı. Al, bunları getirdim. Bu hastanede bahsettiğin kurabiyeler mi? Evet, ama sakın yanlış anlama. Dün evde yeni bir tarif deniyordum. Kedili kurabiyeler yapacaktım ama hamuru biraz fazla yoğurmuşum. Şekilleri pek istediğim gibi olmadı. Babam da tatlı şeylerden nefret eder. Çöpe gitmelerine kıyamadığım için sana getirdim. Başka bir sebebi yok yani. Gülümsedim. Kutuyu açtığımda içinden mükemmel bir vanilya ve tereyağı kokusu yayıldı. İçinde Natsuki'nin şekilleri olmadı tırnak içinde dediği ama aslında inanılmaz derecede tatlı ve kusursuz görünen, üzeri pembe kremayla süslenmiş kedi suratlı kurabiyeler vardı. Ya söyleyemiyor işte senin için yaptım diye. Niye o kadar utanıyor bilmiyorum. Ya da kendini göstermiyor daha doğrusu. Utanmıyor da bu. Utanıyor da. Hatta bazı kedilerin üzerinde ufak çikolata parçalarından gözlükler bile vardı. Bunlar muhteşem görünüyor Natsuki. Çöpe gidecek şeyleri bana mı layık gördün yani? Ayıp değil mi lan? He? Niye çöpe gidecek şeyleri bana getiriyor? Demek deney faren benim he? Zehirlensem sorumlusu sensin. Hey, ne demek istiyorsun sen? O kurabiyelerin içindeki malzemeler senin yediğin o hastane yemeklerinden 1000 kat daha kaliteli, tamam mı? İşte şakaya gelmiyor ya. İstemiyorsan ver geri, hepsini kendim yerim. Tamam şaka yapıyorum. Sadece seni kızdırmak hoşuma gidiyor. Aptal. Bir daha böyle şakalar yapma. Zaten senin yüzünden yeterince endişelendim. Bir tane kurabiyeden koca bir ısırık aldım. Ağzımda dağılan o eşsiz tat günlerdir yediğim sağlıklı yiyeceklerden sonra adeta bir şeker şöleni gibi geldi. Aman tanrım Natsuki, bunlar gerçekten harika. Ağzımda eriyorlar resmen. Kremanın dengesi o kadar mükemmel ki. Natsuki kollarını göğsünde kavuşturup zafer kazanmış bir edayla gülümsedi. Hehehe, sonunda damak tadı olan biri. Monika'nın o Allah Allah, ben niye konuşamıyorum? Monika'nın o tuhaf, süper sağlıklı, tatsız tutsuz diyet yemeklerinden sonra midene bayram ettirdiğime eminim. Ama o da bizim için yapıyor. Ne dedin ki onu? Hem hastaların iyileşmek için sadece ilaca değil, biraz da şekere ihtiyacı vardır. Bunu herkes bilir. Öyle miymiş? Kurabiyeleri yerken Natsuki yatağın kenarına bana biraz daha yakın bir yere oturdu. Yaklaştı bak biraz daha. Odanın içine şöyle bir göz gezdirdi. Sonra çantasından bir şey çıkardı.
Sadece kurabiye getirmedim. Seni burada bütün gün o sıkıcı duvarlara bakarken hayal edemedim. Gerçi Yuri dün sana o kalın sıkıcı kitabını okumuştur kesin. O yüzden tada! Çantasından Perfect Girls'ü mangasının en son cildini çıkardı. Perfect Girls. İnşallah doğru yapıyorum. Telaffuz ediyorumdur. Evet ve inanamayacaksın ama Minori sonunda kendi pastanesini açıyor. Harika bir haber. Gerçi okumadan spoiler vermek istemiyorum ama gerçekten çok heyecanlı yerleri var. Beraber okuyalım ya. Hadi gel biraz daha yaklaş da beraber okuyalım. Ananı. Natsuki bir an duraksadı. Kucağındaki mangayı sıkıca tuttu. Bir şey demedim. Yaklaşmak mı? Zaten yatağındayım. Daha ne kadar yaklaşayım şapşal. Manganın sayfalarını görmek istiyorum sadece. İyi tamam. Ama sakın üstüme falan devrilme. O kadar güçlü değilim. Sen de beni iyice ayı yaptın. Natsuki hafifçe kayarak bana doğru yaklaştı. Omuzlarımız neredeyse birbirine değiyordu. Mangayı ikimizin de görebileceği şekilde ortada tuttu. MC de bir şey öğrendi ya bak hepsi aynı şeyi yapıyor. Natsuki'den yayılan o hafif çilek ve pudra şekeri kokusu hastane anılarımı tamamen zihnimden silip atıyordu. Sayfaları çevirdikçe karakterlerin her biri için ses tonunu değiştiriyor, olaylara kendi yorumlarını katıyordu. Aynı ben. Minori'nin sakarlıklarıyla dalga geçiyor, Alice'in havalı tavırlarını taklit ediyordu. Onunla böyle yan yana oturup onun en sevdiği dünyayı paylaşmak kalbimin ritmini hızlandırmıştı. Birkaç bölüm okuduktan sonra Natsuki aniden sayfayı çevirmeyi bıraktı. Niye? Gözleri manganın üzerindeydi ama okumuyordu. Ortama aniden derin bir sessizlik çöktü. Natsuki, bir sorun mu var? Natsuki mangayı yavaşça kapattı ve kucağına koydu. Başını eğmişti. Uzun pembe perçemleri yüzünü gizliyordu. Ne oluyor? Biliyor musun? Sen parkta o şekilde aniden yere yığıldığında ben hayatımda hiç o kadar korkmamıştım. Sesindeki o titreme her zaman o agresif ve kendinden emin Natsuki'ye hiç ait değilmiş gibiydi. Şaşkınlıkla ona baktım. Natsuki? Başını kaldırmadan omuzları hafifçe sarsıldı. Önce şaka yapıyorsun sandım. Aptal gibi dikkat çekmek için oyun oynadığını düşündüm. Ama sonra nefes alamadığını gördüm. Yüzün çok korkunç bir hal almıştı. Sayori çığlık atmaya başladı. Marika donup kaldı. Ve ben hiçbir şey yapamadım. Gözyaşlarının kucağındaki manganın kapağına damladığını gördüm. O her zaman güçlü durmaya çalışan kız şu an yanımda tamamen savunmasız kalmıştı. Elini tut, elini tut. Uzanıp manganın üzerindeki titreyen elini yavaşça tuttum. Saçını okşama çok ani kaçardı bir anda. Parmakları küçücük ve sıcacıktı. Aha. Ben buradayım Natsuki bak. Geçti. Hiçbir yere gitmiyorum. Elini çekmedi. Aksine parmaklarını benimkilerin arasına yavaşça kenetledi ve burnunu çekti. Natsuki koluyla gözyaşlarını hızlıca sildi ve derin bir nefes alarak başını kaldırdı. Gözleri kızarmıştı. Ama bana bakarken o tuhaf, sevecen inadı geri dönmüştü. Kulüp odası sensiz çok aptalca, tamam mı? Yuri sabahtan akşama kadar o sıkıcı kitaplarına gömülüyor. Sayori masana bakıp dalıp gidiyor. Ben de cupcake yaptığımda onlara harika olmuş diyecek kimseyi bulamıyorum. Yanakları tekrar o tatlı pembeliğe büründü. Kollarını göğsünde kavuşturdu. O yüzden çabuk ilişip okula dönmek zorundasın. Kulübe katılı şurada ne kadar oldu ki? Hemen öyle kaçıp gitmene izin vermeyeceğim. Hem manga okurken bana hiç gelecek birine ihtiyacım var. Kimse senin gibi iyi dinlemiyor. Bu Natsuki'nin tarzında yapabileceği en büyük ve en açık iltifat. Hatta bir çeşit iltifat. En açık iltifat. Hatta bir çeşit itiraf. Evet yani bana değer veriyordu. Beni özlemişti. Sadece bunu kelimelere dökmek için bunu kelimelere dökmek onun için dünyanın en zor şeyiydi. Okumak da benim için en zor şey olmaya başladı. Sana söz veriyorum Natsuki. En kısa sürede o kulüp odasına döneceğim. Ve döndüğümde bana yaptığın ilk cupcake testini tek başıma yiyeceğim. O kadar kolay değil. Önce mideni iyice hazırlaman lazım. Sonra da Perfect Girls'ün 5. cildimi okumaya söz vereceksin. Anlaştık. Her şeye söz veriyorum. Natsuki yüzünde kocaman parlak bir gülümsemeyle bana baktı.
O anda odanın dışındaki tüm o karanlık, Monika'nın tuhaf davranışları, o halüsinasyonlar hepsi anlamsızlaştı. Sadece Natsuki'nin bu saf neşesini korumak istiyordum. Aa, içeri girebilir miyim? Kurabiyelerin kokusu aşağıya kadar geldi. Tabii tabii, hoş geldin. Natsuki aniden bir irkilerek benden uzaklaştı ve yataktan fırladı. Monika biz de sadece mangadan bahsediyorduk. Ve kurabiyeler, evet, ona biraz kurabiye verdim ki enerjisi yerine gelsin. Ah, sorun değil Natsuki. Ayaz'ı bu kadar mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Ama sanırım ziyaret saatinin sonuna yaklaştık. Akşam yemeği için Ayaz'ın biraz dinlenmesi ve ilaçlarını alması gerekiyor. Natsuki hafifçe kaşlarını çattı ama Monika'nın o kararlı kulüp başkanı tonuna itiraz edemedi. İyi, tamam, zaten benim de eve gitmem lazımdı. Babam merak eder. Çantasını sırtına taktı ve bana doğru son bir kez döndü. Görüşürüz Ayaz. Kurabiyelerin hepsini bitirme. Mideni bozarsın ve sakın hasta numarası hep okula ekmeye devam etme. Görüşürüz Natsuki. Her şey için teşekkür ederim. Ve gitti. Natsuki hızlı adımlarla odadan çıktı ve merdivenlerden aşağı indi. Odasında bıraktığı o tatlı kurabiye kokusu Monika'nın vanilya kokusuyla karışarak havada asılı kaldı. Gerçekten de çok çok tatlı bir kız değil mi? Seni böyle neşeli görmek benim de içimi rahatlattı. Monika yatağın kenarına yaklaştı ve boşalan kurabiye kutusuna şöyle bir baktı. Ama yarınki menümüze biraz daha sebze eklememiz gerekecek sanırım. Çok fazla şeker kalbine iyi gelmeyebilir. Haklısın Monika. Sen ne dersen olur. Sesi yumuşaktı ama içinde Natsuki'nin getirdiği o neşeye karşı ufak bir kıskançlık veya kontrol arzusu barındırıyor gibiydi. Hmm. Tamam, burada bölüme bir son verelim arkadaşlar. Çünkü yeterince uzun oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmiş ve beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.